Değerli meslektaşlarımız, Vetgenç, Pseudomonas otitisleri ve süperfisiyel dermatitisleri yaklaşım konulu e-seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Gerek pet gerekse çiftlik hayvanları hekimliği alanlarına devam edecek olan e-seminerlerimizde bugün Doktor Oya Tekin Balık hocamızın sunumuyla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba hocam. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz hocam. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Dilerseniz sözü size bırakalım hocam. Tamamdır. Değerli meslektaş adaylarım, meslektaşlarım, ve Change'e öncelikle güzel bir teşekkür etmek istiyorum. Bizi yine bir araya getirdi. Bugün iki konu üstünde duracağım sizinle. Pseudomonas otitislerine bir değineceğim. Çünkü biraz kronik vakalar. Bir de süperfisiyel dermatitislere yaklaşım hakkında bilgi vermek istiyorum. Burada da kronik bazı durumlar var çünkü. Nelerle karşılaşabilirsiniz, bir durumun algoritmasını nasıl düzenleyebilirsiniz, bu konular hakkında bilgi vereceğim sizlere. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse, 2007 Ankara Üniversitesi mezunuyum. 2013'te de yine Ankara Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda doktoramı tamamladım. Ve o seneden bu zamana kadar da sorumluluk yönettiğim, veteriner hekimi olduğum Alfa Veteriner Kliniği'nde klinisyen hekim olarak işime, mesleğime devam etmekteyim. Arkadaşlar, söze girerken böyle her insanın bir hedefi olmalı mutlaka. Benim de önüme koyduğum sürekli hedeflerim var. Bunlardan bir tanesi bu 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdim. Ufacık böyle bir girizgah yapmak istedim. Bu da sevgili anneciğimin anısına hakikaten beni okuttu, bugünlere getirdi. Ruhu şad olsun inşallah. Onun sayesinde bu küçük mikroskop atlasını oluşturabildim. Ve bu aslında çok küçük bir atlas gibi olsa da içerisinde böyle 2-2,5 yıllık bir emek var gerçekten. Bunu da paylaşmış olayım sizlerle. Bu da benim gururum çünkü. Bunun dışında değerli meslektaşlarım, bugün sizlerle Pseudomonas otitislerinden bahsedeceğiz. Pseudomonas aeruginosa nasıl bir bakteri, nasıl bir karakteri var? Bu konu hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Aslında kulak enfeksiyonlarında çoğumuzun yaptığı hasta muayene odasına girer. İşte biz bir swab'la temizlik yaparız. Size bir kulak temizleme solüsyonu verelim. Hatta bazen vermeyenlerimiz olabiliyor. Üstüne biraz ilaç kullanalım. Hadi ondan sonra bir takip ederiz, bakarız. Bazen takip etmiyoruz. Dolayısıyla aslında biz kronikleşen birçok vakayı gözden kaçırabiliyoruz. Burada yapmamız gereken önemli bir durum var aslında. Hasta takibi. Siz ister dermatolojiyle ilgilenin, ister dahili bir vakayla, ister cerrahi, isterse daha basit aşıyla ilgilenin. Bir veteriner hekim olarak muhakkak ki klinik ya da hastane sahipleri daha etkin olarak bunları biliyoruz hepimiz. Hastanın takibi oldukça önemlidir. Bizim için de, yani benim gibi biraz daha dermatoloji çalışan klinikler için de önem arz eden bir konu takip, hasta takibi. Peki niye Pseudomonas'ı tercih ettim? Yani niye bir Malasezya konuşmuyoruz burada? Arkadaşlar, çünkü esasen karıştırılabileceğini düşünüyorum. Çünkü her ikisinde de bir koyu renkli bir akıntı oluyor, bir koku oluyor. Bunun dışında bazen kulak uyuzuyla karıştırılabiliyor. Hatta çok yakın zamanda bir 2-3 hafta öncesine kadar bir vakam geldi. Ciddi anlamda hasta kafasını eğmiş, sürekli kafayı sallıyor, bir ağrı var. Yani ben ağrıyorum diye bağırıyor aslında o kulak. Yaklaşık 3 yıldır hatta çözülememiş bir vaka. Dedim ki hiç sitoloji yapıldı mı vakanıza? Hayır hocam, yapılmadı. O yüzden bir teşhise ihtiyacımız var. Bu sebeple size ulaştık.
Tamam dedim. Hadi histolojiyle işin içerisine girelim. Tabii ki öncelikle güzel bir inspeksiyona ihtiyacım var. Otoskopla bir muayene yaptım ama otoskopta gördüğüm şey kulak kanalının tamamıyla ülseratif bir hale geçmiş olmasıydı. Bu aslında oldukça tanımlayıcı arkadaşlar. Çünkü siz daha yüzeyel ya da basit enfeksiyonlarda, kulakta bir otit durumunda bu kadar derin ülserleşmeleri görmüyorsunuz. Ama Pseudomonas öyle bir bakteri ki maalesef bazı enzimler ve toksinler üretiyor. Bu enzimler içerisinde lestinazlar, proteaz gibi enzimler var. Bunun dışında egzotoksin A gibi toksinleri sentezliyor. Ve bunlar mukozaya, kulak kanalının mukozasına oldukça ciddi anlamda bir zarar veriyor. Burada ciddi bir inflamasyon var, inflamatör medyatörler salınıyor. İşte bu kulağın içerisine normalde bulunmayan ama bir kontaminant, bir kirli su kaynağı vesaire bir şekilde kontamine olmuş olan Pseudomonas etkenleri gram negatif çomak olmakla birlikte ciddi anlamda bir otite sebep oluyorlar. Siz bunu bir kere gözden kaçırabiliyorsunuz. Bir müddet sonra ya da biraz baskılayabiliyorsunuz. Bir müddet sonra otit tekrar geliyor size. 3 ay geçti, 5 ay, 6 ay geçti. Vaka tekrar geliyor. Hocam yine nüksetti. Bu ikinci nüksünüz oldu. Hocam tekrar nüksetti. Bu üçüncü nüksünüz oldu. Artık burada gözümüzün ve kulağımızın gerçekten açık olması gerekiyor. Arkadaşlar aslında bir otit ya da kronik ya da kronik bir dermatit ile uğraşıyorsanız biliyorsunuz biz veteriner hekimlerin işi multidisipliner bir iş. Yani her zaman pencereye açtığınız zaman o manzaranın genelini görmek zorundasınız. O puzzle'ın parçalarını birleştirmek zorundasınız. Ne zaman ki kronik bir kulak yolu enfeksiyonuyla cebelleşiyorsunuz, şunu unutmayın, mutlaka altta alerjenik bir sebep var. Genellikle tetikleyici unsur bu oluyor. Bunlar ektoparasitar durumlar olabiliyor, gıda hipersensitiviteleri olabiliyor. Kedilerde aslında Pseudomonas otitislerine oldukça az rastlanıyor arkadaşlar. Ancak son dönemlerde böyle evlerimize çok fazla gelen poodle dostlarımız var bizim. Poodle'larda, Beagle'larda, Cooker'larda, Golden'larda yani dikkat ettiniz mi? İdentifikasyon altında hep kulakları daha kulak kanalını kapatmış olan ırklardan bahsediyorum. İşte bu tarz ırklarda hele bir de kulak yolunda ciddi anlamda tüy varsa tamamıyla Pseudomonas için yeterli ısı, yeterli nem, tek bir kontaminasyona bakar ve dipte bir hipersensitivitesi var ise hastanızın. Ondan sonra bir otitis geliyorum diyor maalesef. Bakın şimdi bu kulak yolundaki tüyleri olan çocuğumuza nasıl bir muamele yapıyoruz ve kliniklerde bu hastalara nasıl yaklaşmanız gerekiyor? Bakın, bir hemostatik yardımıyla kulak yolunun üzerindeki tüyleri böyle küçük küçük toparlamanız gerekiyor arkadaşlar. Nereye kadar gidiyorsa. Çünkü siz otoskopla muayene yaptığınızda zaten şunu görüyorsunuz. Kulak yolu tüylerle kaplı. Bu bizim için ciddi bir handikap. Dolayısıyla bizim hastamız ne zaman ki e, muayeneye geliyor, diyor ki tıraş ettirmek istiyorum veya ben işte makas tıraşı yaptırıyorum. Onları her zaman şu şekilde uyarıyorum. Lütfen tıraşçınıza söyleyin. Bu çocuğun kulak yolunu ciddi anlamda tüylerden arındırsınlar. Arındırmadıkları zaman bu iş bizlere düşüyor. Hemostatikle bu temizliği yapabilirsiniz. Acı veren bir işlem değil değerli meslektaşlarım. Ama uygulaması pozitif yönde hastalarımızı etkileyecek bir yöntem. Dolayısıyla bakın kulakta ciddi bir hiperemi görüyorsunuz. Bu hasta ağrılı ve acite bir hasta. İşte Pseudomonas yerleşmiş. Burada mukopurulent bir akıntısı var. Hasta
ciddi anlamda başını eğiyor ve ağlıyor. Dolayısıyla hastaya artık müdahale etmemiz gerekiyor. Peki teşhiste nasıl ilerleyeceğiz? Teşhiste artık arkadaşlar, ya bunları gördüm, bunlar benim için yeterli. Hayır, kesinlikle o inflamasyondan emin olmanız gerekiyor. Bunun bir pseudomonas olup olmadığını ayırt etmek için de basit anlamda elinizde gram boyama seti vardır, mükemmel olur. Gram negatif çomakları görmeniz sizi teşhise götürebilir. Elinizde basit bir boyama yöntemi var. Diffquid vardır. Çomak şekilli bakterileri görürsünüz. Harika. Bir tane boyanız, bir de alkolünüz vardır. Lütfen steril bir swab alın, lama sürün, kurusun, figze edin. Figzasyondan sonra yaklaşık 4-5 dakika kadar basit bir tek boyayla boyayın, yıkayın ve yüzük objektifte immersiyon yağı ile inceleyin. Bakın, göreceksiniz, orada etkenleri yakalayacaksınız. Bu maya da olsa, mantar da olsa, bakteri de olsa, uyuz da olsa bunların hepsini ciddi anlamda diferansiye etmiş olacaksınız. Ama biz burada daha kronikleşmiş vakalardan bahsediyoruz. Dolayısıyla size eğer kulakta akıntı, akıntının hatta kulak yolunun dışına çıktığı, artık yüze doğru fasyal bölgeye indiği, mukopurulent karakterde, hatta kötü kokulu. Genelde çünkü biz bu kötü kokuları gördüğümüzde hep aklımıza böyle malasezyalar geliyor. O yüzden diferansiyel diyagnoz sitoloji oldukça önemli. Rengi arkadaşlar yoğun krema kıvamından gerçekten daha koyu renklere kadar değişebilen bir durumla karşı karşıya iseniz o zaman muhtemelen siz de bir pseudomonas hastasıyla ilgileniyorsunuz. Bunlar arkadaşlar sağlıklı bireylerde görülmüyor. Gerçekten tropikal ya da subtropikal bölgelerde, daha sıcak ılıman iklimlerde karşımıza çıkabiliyor. Ancak bir predispozisyonu yok. Yani evet, kapalı kulak ve kulak kanalının darlığı, kıkırdak yapısının daha girift olması burada bir predispozisyon bu konuyla ilgili olabilir. Ama onun dışında hani kedilerin kulakları da görüyor muyuz? Evet, görüyoruz. Ama kedilerde işte büyük pencereden şöyle izlememiz gerekiyor durumu. Eğer sizin de hastanız bir kediyse ve kronik bir pseudomonas enfeksiyonu geçiriyorsa lütfen bu hastaya BT ile devam edin. Bilgisayar tomografisi çekilsin, çünkü burada nazofarengeal bir polip bulunabilir. Bunlar sürekli nüksleri tetikliyor. Gerçekten sadece ciddi bir hipersensitivite reaksiyonu olabilir. Birincil olarak gıdaya, ikincil olarak da ektoparazitlere. Yani hipersensitivite denince hep bunlar primer olarak aklımıza geliyor. Bazen de atopiler. Bunun dışında köpeklerde ise eğer geriatrik bir hastayla ilgileniyorsanız ve bu şekilde bir kulak akıntısı varsa kronik, arkadaşlar lütfen şunu hatırlayın. Kulağınızın bir köşesinde kalsın. Hele ki geriatriyle ilgileniyorsanız. Ben bir glandüler problemle de uğraşıyor olabilirim alt metinde. Yani primer sorununuz esasen bir endokrinopati olabilir. Hiperadrenokortisizm, hipotiroidizm, diyabetes mellitus gibi altta yatan bir rahatsızlık vardır ve kulağa yansıyordur. Çünkü neden? İmmünsüpresif bireydir bu tarz bireyler. İmmünsüpresyon da neticesinde karşımıza bu tarz bir problemi kolaylıkla çıkarabilir. Dediğim gibi bu kulak yapı ve şekil dışında ciddi bir predispozisyon kaynağı olarak işte şudur budur diye bir ayrım yapmamız çok da doğru değil. Arkadaşlar bu bakteri öyle bir bakteri ki aynı zamanda hastaların kulak yolunda bu mukoperitoneum alanına ciddi bir mukus üretimi salınımı yapıyor. İşte dolayısıyla burada gördüğünüz böyle daha yapış yapış bir görünüm var ya, tamamıyla bu bakterinin doğasından kaynaklı. Bu aynı zamanda bir biyofilm tabakası oluşturuyor. Dolayısıyla siz medikasyona geçtiğinizde eğer kulak solüsyonu kullanmadan uygun ve profesyonel bir solüsyon tercih etmeden sadece ilaçla ilerlemeyi deniyorsanız
maalesef tedaviniz eksik kalıyor demektir. Hatta bu tarz hastalarda böyle bir ya da iki kür prescription bir diyet kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. E, Ben biraz bu aşamada şanslı gruptayım. Tabii bir mikrobiyolog olmam sebebiyle de, testleri klinikte kendim yapabiliyor olmam sebebiyle de e, önemli bir nokta. Neden? Çünkü burada aslında bir antibiyogram test görüyorsunuz. Bu bizim kliniğimizde yapılmış bir testti. Arkadaşlar yine kulak problemi kronikleşmiş bir vaka. Bu nedenle alınan steril swap'taki mikroorganizmayı ürettim ve antibiyograma ilerledim. Gördüğünüz gibi aslında besiyer normalde açık renk bir sarıdır. Burada yeşil mavi renkler hakim. Hatta biraz belirginleşsin diye böyle biraz da renkle oynadım sizin için. Neden? Çünkü Pseudomonas doğası gereği sarı turuncu renkler ya da mavi yeşil renkler oluşturabilen bir özelliğe sahiptir. Hatta bu besiyerleri biraz böyle menekşevari kokarlar. Hafif de bir kokusu vardır. Tabii çok koklamamak gerekiyor. Uzun lafın kısası şu ki ben bunları yapıyorum, şanslıyım, ne olduğunu görüyorum ama Pseudomonas enfeksiyonuyla uğraşıyorsanız bu bakterinin çoklu antibiyotik dirençliliği olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Bakın biz burada yaklaşık 9 adet antibiyotik disk kullandık. Burada 3 tanesi duyarlı, bir tanesi orta derece duyarlı olmak şartıyla sadece 4 adet antibiyotiğimizden çalışmak üzere yanıt alabildik. Diğerlerinde maalesef 5 antibiyotikte ciddi bir direnç vardı. Hatta şurada amoksisilin klavulanik asit var. Yani böyle hep elimiz bir buralara gidiyor. Çok aslında bu eğitim sırasında preparat adı da zikretmek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz hasta yakınları da bu seminerleri sonrasında açık izleyebiliyorlar. Ama dediğim gibi antibiyogramla bu tarz bir şeyden şüpheleniyorsanız ilerlemeniz çok daha sağlıklı ve doğru olacaktır. Medikasyonda dikkat etmeniz gereken bir diğer durum şu arkadaşlar. Gerçekten bir pseudomonas infeksiyonu altta alerjenik bir reaksiyon oluşturduğu için sadece hastaya antibiyotik veririm ve iyileştiririm mantığıyla bakmanız sizin tedaviyi yönetememeniz durumuna dönüşebilir. Dolayısıyla hasta yakınının güveni sarsılabilir. Burada dolayısıyla teşhise gitmek önem arz ettiği gibi tedavide de esasen ana metinde mayor olarak bakacağınız şey hipersensitiviteyi tedavi edebilmek ve bunun için glikokortikoidleri tercih edebilirsiniz ve etmelisiniz. Tabii ki hastanın bünyesi izin veriyorsa özellikle lokal olarak bundan bahsediyorum. Sistemik olanlara çok zorunda kalmadığınız müddetçe girmeyin. Girmek zorundaysanız da anti-inflamatuar grupları girin. Çünkü burada bir ciddi anlamda inflamatör medyatörler salınıyor arkadaşlar. Bu medyatörleri baskılamak zorundasınız. Yoksa siz bu enfeksiyonla başa çıkamazsınız. İstediğiniz kadar temizlik yapın, istediğiniz kadar antibiyotik verin. Dolayısıyla o medyatörler baskılanacak, biyofilm tabakası ortadan kaldırılacak ve sonrasında artık gireceğiniz diğer sistemik terapiler ve lokal kortikosteroid uygulamalarıyla birlikte hastayı bir müddet sonra, bunlar çok kısa olmuyor çünkü bazen 21 günü bulabiliyor, sağlığına kavuşturacağınızdan eminim. İşte burada da hastalığın temeliyle ilgili ve tedavisiyle ilgili ufak ipuçları görülüyor. Bunları da tedavi protokolleriniz arasına alabilirsiniz. Gelelim piyodermalara sevgili arkadaşlar. Biz süperfisyal dermatitlerden bahsediyoruz. Süperfisyal dermatitler işin içerisine girdiği zaman biz burada artık bir piyoderma hakkında konuşuyor olacağız. Ve bunu önceki eğitimlerimde de hep üstüne basa basa bu charttan bahsediyorum. Neden çok önemli? Çünkü size bir piyoderma hastası geldiği zaman tamam ben bunu tedavi ettim, bitti, hoşça kalın
gibi yaklaşabilirsiniz. Ama siz bir piyodermanın, yani bakteriyel, süperfisyal bir durumun altta yatan farklı sebeplerden köken aldığını bilirseniz, siz bunu bir araştırma konusu haline getireceksiniz. Ve artık o çözemediğiniz kronik vakalar yavaş yavaş çözülüyor, bunu göreceksiniz. Ve hasta yakını çok mutlu olacak, hasta sağlığına kavuşmuş olacak. Bizim zaten temel amacımız bu. Hastalarımızı mümkün olduğunca en iyi pozisyonda ve yaşam kalitesi yüksek halde koruyabilmek. Bu chart bize şunu anlatıyor değerli meslektaşlarım. Bir piyodermaya yaklaşırken bir dermatit geldi. Görüyorsunuz bir durum var. Bunu unutmayın ki derinin de vücudumuzdaki her yerde olduğu gibi burun içi mukoza, kulak mukozası, göz, ağız, deri, her yerin bir bağışıklık mekanizması var. İşte bu mekanizmanın ortadan kalkması ya da defekte uğraması çok kolay olmuyor. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Önce bir hipersensitivite reaksiyonu geliyor. Ne? Atopi, gıda hipersensitiviteleri, ektoparaziter hipersensitiviteler, bunun dışında çevresel alerjenler. İşte bu reaksiyonlar deride öncelikli olarak bir inflamatör değişimin oluşumuna sebep oluyor. Bu değişimle birlikte maalesef ki deride ısı artışı şekilleniyor ve permeabilite artıyor. Permeabilite artınca zaten tüylerin de onlara ev sahipliği yaptığı bazı staf türleri veyahut dışarıda bulunan patojen stafilokok türleri özellikle, çünkü tüylerde ve deride var, bunu biliyoruz hepimiz. Bu stafilokoklar işte bu defekte uğrayan alandan hazır, optimum şartlarda sağlanmış, ısı harika, nem harika, permeabilite bozulmuş. Ben neden enfeksiyon oluşturmayayım diyor. İşte orada toksinlerini, iritan etkilerini göstermeye başlıyor ve sonucunda bir enfeksiyon oluşuyor. Benim enfeksiyonumu kim başlattı tepede? Bakın burada hipersensitivite reaksiyonu başlattı. Dolayısıyla benim gördüğüm piyoderma mutlaka ve mutlaka sekonder problem arkadaşlar. Piyoderma görüyorsanız altta başka bir sebebiniz var. Bunu araştırmak zorundasınız. Bu yaşa göre, yani puberta döneminden geriatrik yaşa göre değişiyor açık söylemek gerekirse. Ama bunları bazı reaksiyonların, özellikle de hipersensitivite reaksiyonlarının başlattığını unutmamanız lazım. Piyodermaya giriş yaparken hep diyorum teşhis, teşhis, teşhis. Arkadaşlar ben de hiçbir zaman muayene yapmadan, o mikroskobu görmeden emin olamıyorum. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Hala kliniğinizde bir mikroskop, bir boya seti, basit boyama, tek bir boyama bile olur sizin için. Tek bir boya, bir de figzasyon. Bunları elde ettiğiniz zaman gerçekten hani o kaldırıcı elinize alıp dünyayı yerinden kaldırabilecek gibi oluyorsunuz. Çünkü teşhisi ne kadar iyi koyarsanız o kadar prestijli bir iş yapacağınızdan, yapacağınız tedavinin doğru olduğundan emin oluyorsunuz. İşte ben de bu tarafta olan hekimlerdenim ve bugün o yüzden sizinle birlikteyim. Bakın bir dermatit problemiyle gelen hastaya nasıl yaklaşıyorum? Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu uygulama Touch Imprint uygulaması. Hasta muayene randevusunu alınca klinikten şu uyarı yapılıyor. Buraya bir şey sürülmesini istemiyoruz. Özellikle en azından 1 ya da 2 gün boyunca hiçbir uygulama yapmayın. Herhangi bir ilaç uygulaması da yapmadan oral ya da lokal olarak lütfen kliniğe bu şekilde gelin ve gelen hastadan yaptığım bu uygulama Touch Imprint, LAM hiçbir şey uygulanmamış deri lezyonuna değdirilip çekilerek örnek alıyorum. Bunu steril swap'la da yapabilirsiniz. Steril swap'la bölgeden
hafifçe bastırarak aldığınız örneği lam üzerine bir froti çekerek sonrasında boyama yöntemlerinize uygun yöntemlerle uygulayıp mikroskobinize devam edebilirsiniz. Ama birçok dermatolojik problem birbirine benziyor arkadaşlar. Yani zaten deri vücudun en büyük organı. Bir de bizim sadece deriden oluşan hastalarımız yok. Bir de üstüne tüyleri var. Bu tüyler zaten birçok mikroorganizma için ev sahipliği yapıyor ve deri keza öyle. Dolayısıyla işte bu budur diye emin olmamak gerekiyor. Yani ben bir hastayı kontrol muayeneleri dahil bir muayene ya da bir tedavi sürecinde o yönetiyorsam o tedaviyi mesela 2 ay ya da 3 ay içerisinde kaç kere görüyorum gerçekten ben de bilmiyorum ama en az 4 kere hastayla yüz yüze geliyorum. Kontrol örnekleri alıyorum. Çünkü biliyorum ki 2 negatif örneğe ihtiyacım var ben artık bu hasta iyileşti diyebilmem için. Sizin de mutlaka bu minvalde hastalarınızı kontrollü olarak incelemeniz gerekiyor. Eksik ve açık bir nokta bırakmamak için. Çünkü dermatoloji uzun bir mevzu, kronik durumlar yani bana gelen hastalar ya da öyle ben biraz hani tanıyanlarınız vardır aranızda muhakkak. Biraz daha referans olarak çalıştığım için klinikte, referans klinik gibi görev gördüğüm için çok hasta görüyorum ama bana gelen hastalar ciddi anlamda kronikleşmiş vakalar. Çok basit vakalar değil. Dolayısıyla bu hastaların kontrolsüz gitmesinin imkanı yok. Bu kendimi doğrulamam ve muayeneyi de yönetebilmem için benim açımdan oldukça değerli. Ve sizin için de böyle olması gerekiyor. Bakın, şimdi gelelim süperfisyal piyodermalara. Ne göreceğiz? Örneği aldım tamam. Bu neden önemli biliyor musunuz değerli meslektaşlarım? Şimdi eğer siz sadece süperfisyal yüzeysel bir piyoderma ile ilgileniyorsanız göreceğiniz şeyler işte buradaki küçük noktalar bakın bakteriler muhtemelen staf kökenli bakterilerimiz ve nötrofilik bir mikroskobik sahanın hakim olduğu bir görsel. Ve bakın burada nötrofilin de tam olarak bakterileri fagosite ettiği bir görsel var. Arkadaşlar bu niye önemli biliyor musunuz? Çünkü ben derinin neresiyle uğraşıyorum? Ben yüzey tedavisi mi yapacağım? Hayır ben daha derin furunkulozlara ilerledim. Daha derin doku enfeksiyonum var. Nereyi tedavi ediyorum? Şu anda ben neredeyim? Hastalık boyutu nerede? İşte beni tedavide başarıya götüren yol bu. Yani hangi katmandayım, nereyle uğraşıyorum? Bu sitoloji burada işin içerisine giriyor ve gerçekten hayat kurtarıcı, diferansiyel diyagnoza götürücü en önemli öğelerden biri bu. Piyodermaların, yüzeysel görülen piyodermaların birkaç çeşidine değinecek olursak en önemlileri, kliniklerde en çok gördüklerimiz. Bakın buraya bir German Shepherd, görseli koydum Alman kurtları. Arkadaşlar Alman kurtlarında, Golden'larda da görüyorsunuz bu arada. Hatta Siberian Husky'lerde görebilirsiniz. Bu mukokutenöz piyoderma olarak geçen bazen nazolabial bölgelerde bazen sadece çene altına doğru yayılan labial bölgelerde karşımıza çıkan yanık benzeri hiperemik böyle plak görseli gibi bir lezyonla karşı karşıya kalıyorsanız bu aslında özellikle Alman kurtlarında karşımıza çıkan bakın özellikle o yüzden tür ayrımı burada önemli. Çünkü bunu biz eğer Husky'lerde görüyor olsaydık burada baktığımızda biraz daha çinko yanıtlı dermatoz mu acaba soru işaretim olacaktı. Ama hayır bir Alman kurdu. O zaman ilk yapacağım şey bu makroskobik muayeneden sonra elbette ki mikroskobik örnekleri almak.
Hemen bir touch imprint örneklemesi yapıyorum. Bakın mikroskobik sahaya, hiç eozinofil yok arkadaşlar. Zaten siz eğer bu tarz aldığınız touch imprint uygulamalarda aktif olarak eozinofilleri görüyorsanız, burada ciddi anlamda daha derin doku enfeksiyonuyla ilgileniyorsunuz. Daha furunkuloz vakalarıyla ilgileniyorsunuz veyahut bir selülitis vakasıyla ilgileniyorsunuz. Yani kıl kökünün daha derinlerine inmiş bir probleminiz var. Ama benim mikroskobik saham şu anda bana diyor ki tamamıyla yüzeydeyim, beni tedavi et. Buna çok mutlu oldum. Çünkü bu bir mukokütenöz piyoderma diyorum. Ve değerli meslektaşlarım, hastalarımızda bu bölgelerde gördüğümüz hiperemik bazen kaşıntılı bazen kaşıntısız ama ciddi anlamda reaksiyon oluşturmuş, daha nodülden plaklara ilerlemiş, daha nemli lezyonlarla karakterize bir durum varsa bu bölgelerde mukokütenöz piyoderma olarak adlandırıyoruz ve yapacağımız tedavide mutlaka sistemik bir antibiyotik girmek zorundayız. Lokal olarak uygulanan pomatlar köpeklerde çok iyi tolere edilir değerli meslektaşlarım. Burada yine işin duayeni olan benim de böyle başucu kitabım var. Müller-Kirks'in Small Animal Dermatoloji kitabı. Oraya da bir atıfta bulunalım hemen. O da der ki kedi bir şey sürülmeyi seven bir canlı değil. Çünkü yalanıyor doğası gereği bu onu zorlayıcı bir durum. Ama köpek bunu çok iyi tolere eder. Çünkü kedi gibi günde 5-6 saat yalanmıyor. Dolayısıyla lokal pomat uygulamalarınızı gerekiyorsa bir Elizabeth yakalı yaklaşık 10-14 gün boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz ve sonucunda antiinflamatuarlar da kullanarak hastanın hızlıca iyileştiğine şahit olacaksınız. Diğer bir süperfisyal bakteriyel folikülitis'e gelelim. Şimdi birazcık daha artık tüy köklerine, kıl köklerine doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Henüz furunkulozda değiliz. O yüzden bu tarz vakalar gördüğünüzde hiç korkmayın. Hemen burada gördüğünüz küçük püstüler ya da papüler lezyonlardan küçücük bir touch imprint yapın ya da swap alın, boyayın. Bakın orada hangi hücreler hakim duruma. Eğer burada böyle bir vakada eozinofillerin de aktif olarak bulunduğunu görüyorsanız, siz burada biraz daha folikülit değil de furunkuloz, daha derin doku enfeksiyonuyla ilgileniyorsunuz. Ama sadece nötrofiller ve bakterilerle ilgileniyorsanız bilin ki hala yüzeydesiniz. Hala çok derin bir enfeksiyonunuz yok. Kolaylıkla başa çıkabileceksiniz. Bunlar iyi haberler. Tabii ki ama sizinle bir de uyumlu olarak gitmesi gereken değerli hasta yakınları var. Onların da uygulanmamız gereken ilaçları, şampuanları, destekleri en uygun şekilde verebilmeleri lazım. Unutmayın, siz bir piyoderma ile ilgileniyorsanız bu sekonder sorundu. Bir bakın hastaya makroskobik olarak, ya hastada acaba bu kulak arkalarında, boyun altlarında, aksiller inguinal alanlarda pire dışkıları var mı? Ektoparasitar tedaviniz gerekli olabilir. Bunu da yapın. Onu eksik bırakmayın. Çünkü bu ektoparasitar tedaviler bazen atlanabiliyor. Özellikle kıyı şeridinde yaşayan, Türkiye'de kıyı şeridinde yaşayan hekimlerimizi biraz daha uyarmam ya da böyle bir ufak hatırlatma yapmam gerekirse, aylık preparatları aylık, 3 aylık preparatları da 3 aylık olarak uygulayalım. Ama işte 2 ayda bir sürelere, 6 ayda bir sürelere bunları uzatmayalım değerli meslektaşlar. Çünkü karşımıza işte küçücük bir pirenin ısırığının doğurabileceği sonuçlar, bakın şu hiperemiyi görüyor musunuz? Bu arada bir sonraki kontrolü ikinci resim hastanın. Bu ilk resimde tamamıyla hiperemikti. Her yer papül ve püstül vaziyetindeydi. Gerçekten ajite haldeydi hasta ve geriatrik bir hasta. Bazen
ilerleyici testleri yapamasak da primer durumları çözmek zorundayız. Gerçekten ektoparazit tedavisi eksik bir çocuktu. Onu yaptık güzelce. Ve bu bizim yaklaşık 2. hafta kontrolümüzdü. Sonrasında hastamız tamamıyla iyileşti ve keyifli bir süreci tamamladık bu çocuğumuzla. Dediğim gibi bu hipersensitivite reaksiyonları, mesela az önceki Alman kurdundaki mukokutanöz piyodermayı da, yani neyin tetiklediğini bilmiyoruz arkadaşlar. Bir reaksiyon başlatıyor bunu. Bazen bir ısırık, bazen o alerjenik tükrükler, pire ya da kenelerdeki veya çevresel alerjenler. Bunları çok göz ardı etmemek gerekiyor. Dikkatli bir şekilde hastanın yönetilmesi lazım. Yani çok da deri deyip geçmemekte fayda var. Gelelim intertrigoya. Fold dermatitis. Arkadaşlar, French Bulldoglar, çoğ çoğlar, işte bu çocuklar bundan bir türlü kurtulamıyor. Neden? Çünkü kıvrım piyoderması, işte deri birbirinin üstüne katlanıyor. Pseudomonas otitisine geri dönelim mi? Kulak kanalı kapalı köpekler, kimler? Golden'lar, poodle'lar vesaire vesaire. İşte derisinde de kapalı olan hastalarımız, kıvrım piyodermasına sahip olan hastalarımızda aynı o kulaktaki gibi ventilasyon kesiliyor arkadaşlar. Ventilasyonun kesilmesi bu fırsatçı patojenler için mükemmel bir ortam. Optimum şartları sağlıyor deri ona. Burada zaten deride malasezyalar var, deride bakteriler var. Bunların hepsi aktivasyona geçebiliyor. Bazen biri, bazen multiple olarak. Dolayısıyla burada hastalarımıza yaklaşırken yönetimsel anlamda bu fold kısımların mutlaka ve mutlaka işte günlük olarak kaldırılıp bir havalandırılması, oksijenizasyonunun sağlanması. Hastaların eğer bu kısımda Malasezya pakidermatitisine sahipse buna binaen antifungallerle tedavi edilmesi. Burada da daha önceki online eğitimlerde çok güzel yapılan son çalışmalar vardı. Bunlarla ilgili bilgileri vermiştim. Yine merak eden meslektaşlarım olursa bana bir şekilde Instagram'dan vesaire ulaşabilirseniz sizinle paylaşırım tekrar tekrar. Bunun dışında eğer bakteriyel bir problem varsa hem lokal olarak kullanabileceğimiz antimikrobiyal pomatlar hem de bunun dışında sistemik antibiyotikler kullanılabilir. Ve yine bu French'lerin biliyorsunuz bu kuyruk kıvrımlarında da aynı şekilde bu tarz piyodermalara rastlayabiliyoruz. Allah'tan çok derin dokuya ilerlemiyor. Yani önlemini alabileceğimiz düzeyde oluyor. Ama arkadaşlar bazen bunu yönetemeyebiliyoruz. Yani hatta Pseudomonas otitisinde onu atladım. Ona da burada bir ufak başlık açacak olursak tekrar. Hem bu intertrigoda hem de Pseudomonas otitislerinde yönetilemeyecek dereceye gelmiş. Artık kronikleşmiş. Yani ne yaparsanız yapın yanıt alamıyor musunuz? O zaman cerrahlarınızla durumu konsülte edeceksiniz ve mutlaka buraların operasyonel olarak deri parçalarının veyahut Pseudomonas otitisi için konuşacak olursak bunların da bulla osteotomisine kadar gidebilecek şekilde cerrahi müdahalelere ihtiyacı olabiliyor maalesef. Çünkü ciddiyet kazanabiliyor ve kontrolünüzden tamamıyla çıkabiliyor bazen vakalar. Bu yüzden dermatit hastalarınızı veyahut bir şekilde kronik olan hastalarınızı mutlaka düzenli olarak takipte tutmanız ve hasta yakınını uyarmanız gerekiyor. Bu tarz vakaların arkadaşlar fold dermatit, intertrigoya sahip hastalarınızın çok düzenli bir şekilde günlük en kötü 2 günde bir bu foldlarının açılıp havalandırılıp uygun pomatlar ve solüsyonlarla temizlenmesi gerekir. Gelelim impetigoya. Arkadaşlar impetigoyu işte çok genç dönemde gördüğümüz aslında
non-foliküler, yani foliküle kadar inmiyor. Oldukça süperfisyal seyrediyor. Ancak burada biraz daha işin içerisine kötü bakım ve besleme şartları giriyor. İşte çok kardeş oluyorlar. Mesela bir kardeşi dışlıyorlar, o mamaya gidemiyor, suya gidemiyor vesaire. Ya da çevre bakım koşulları kötü oluyor. Veyahut barınaktan kurtarılmış bir çocuk oluyor. Bu tarz durumlarda e, çok küçük böyle inguinal alanlarda, aksiller bölgelerde, göğüs altı bölgelerinde non-foliküler ama püstüler, lezyonlarla karakterize durumlarımız var. Ama dedik ya, her zaman resmin büyük kısmını görmemiz gerekiyor. Multidisipliner yaklaşmamız gerekiyor. Bebek köpeklerde lütfen bu tarz bir durumla erken dönemde puberta çağında karşılaşıyorsanız altta acaba viral bir durum var mı? Özellikle distemper virüs. Lütfen tam kan tahlilinizi ve distemper virüs testlerinizi yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü karşımıza çıkan sekonder bir impetigo olabilir. Bunu ihmal etmeyin. Yetişkinlerde ise daha buloz karakterde impetigodan bahsedebiliriz. Daha geriatrik dönemde karşımıza çıkıyor. Peki bu dönemde ne oluyor da oluşuyor? Arkadaşlar zaten kontagöz değil impetigo. Kontagöz değil ama işte bakım şartları. Hadi küçük köpeklerde öyle, büyüklerde yine bakım ve besleme şartlarının, çevresel şartların bozuklukları da bir etmen olmakla birlikte geriatride bu durumu görüyorsanız, yani aksiller inguinal bölgelerde, göğüs bölgelerinde hastalarınızda epidermal kollaretlerle seyreden, ortası bal renginde, böyle dokunduğunuz zaman çok kolay bir şekilde sıyrılabilen, epidermal kollaretlerin hakim olduğu bir daha plak tarzına dönmüş lezyonlarla karakterize bir durum var ise, burada da artık acaba bunun altında bir immünsüpresyon mu var soru işareti aklınıza gelmeli. Peki bu immünsüpresyona ne sebep olur? Yine pseudomonas otitisine geri dönelim. Geriatride glandüler hastalıkları asla es geçmeyin arkadaşlarım. Çünkü burada yine bir hipotiroidizm, hiperadrenokortisizm veya diyabetes mellitusla uğraşıyor olabilirsiniz. İşte sekonder yansıması da böyle olabilir. Dolayısıyla işte büyük resmi görmek diye ben buna derim. Tedavide yine lokal pomat uygulamaları, sistemik antibiyotikler, gerekliyse bazen çok puberta döneminde gerekli de olmuyor. Yani bakın, beslemeyi düzeltin, hafif medikal şampuanlarla çocuğu iyi hale getirin. Kendiliğinden de yaklaşık 2 hafta içerisinde bir düzene oturabiliyor. Deri dezenfektan kullanabilirsiniz. Bu yönetimsel sistemi idare edebilmek için. Ve bu çocuğumuzun tedavi sonrasındaki 2. hafta görseli bakın. Oldukça keyifliydi. Hasta sahibi de çok mutluydu. Biz de tabii mutlu olduk. Şimdi arkadaşlar, özür dilerim. 2 tane vaka anlatacağım size. İkisinde de farklı durumlar var. Yani kronikleşmiş vakalar. Yaklaşık bu çocukta aralıklı olarak sürekli nüks var. Çok geriatrik bir hasta değil. Daha hatta geriatriye bile geçmemişti. Bu çocuk 4-5 yaşlarında. Bir Pomeranian. Bir diğer hasta da 8-10 yaş arasıydı. Öyle hatırlıyorum. Bakın, bu öyle bir vaka ki size bir vakada birçok şeyi tanımlıyor. Öncelikli olarak hasta kliniğime geldiğinde makroskopik muayenesinde, inspeksiyonunda nelere dikkat ediyorum? Hep birlikte bir izleyelim. Bakın arkadaşlar, tekrar izleyelim. Deri patates kabuğu gibi soyuluyor, görüyor musunuz?
Biz buna arkadaşlar eksfolyatif dermatitis diyoruz. Eksfolyatif dermatitisin altında ben şimdi diyorum ki bir algoritmam olmalı. Yani tamam, bu vaka geldi. Şimdi birçoğunuz diyor ki bu bir ringworm. Burada bir mantar var. Tamam, bu bir ringworm. Ama ringworm zaten bir klinik lezyonun adı. Peki ringworm'u sadece mantarlar mı oluşturuyor? Hayır arkadaşlar. Yine hemen Müller-Kirk'ün kitabına atıfta bulunalım. Diyor ki ringworm'u mantarlar en çok bilinen olmak üzere bunun dışında bazı bakteriler ve bazı uyuz etkenleri de taklit edebilir. Dolayısıyla her gördüğünüz para gibi açılmış lezyonu mantar diye aylarca tedavi edemezseniz sonuç biraz buralara gidiyor. Hasta aylarca uğraşıyor, hasta yakını bıkıyor, hasta ilaç almaktan bıkıyor. O arada metabolizmada tonla şey değişiyor. İşte buralarda dikkat edeceğimiz şeyler gerçekten iyi bir inspeksiyon. Bakın, hastada bunun dışında ben burada ne görüyorum biliyor musunuz? Epidermal kollaretleri görüyorum. Daha hiperemik bir hare, ortası biraz daha koyu renkli ve kabuklu bir lezyon var burada. İşte ben burada biliyorum ki örnek alamadım. Benim bir mikroskobum yok ya da boyama yapamadım ya da natif muayene yapamadım. Ama ben şu anda bu epidermal kollereti gördüğümde burada bakteri olduğunu biliyorum. İşte klinik bulguların önemi burada ortaya çıkıyor. Bunun dışında arkadaşlar dediğim gibi eksfolyatif dermatitisten dolayı aklıma tiroid geliyor. İşte alın size bir algoritma. Sadece deriye yönelirseniz bu hastayı asla çözemezsiniz. Peki, hastada aldığım tiroid hormon değerlerinin, tiroid panelleri önemli değerli meslektaşlarım. Hastanızın lütfen belirli bir müddet kortikosteroid kullanmadığından emin olun. Hastanızın uzunca bir süre antibiyotik tedavisi almadığından emin olun ve sabah aç karnına mümkünse tiroid panellerinde eksik bırakmamak şartıyla, bakın burası önemli, TSH hormonu, total T4 ve free T4, bu üçlü paneli görün. Bu bana ne anlatıyor biliyor musunuz? Hipotiroidi tam bir ters mekanizma ile çalışır bildiğiniz gibi arkadaşlar, TSH hormonunda artış olurken total T4 ve free T4'te azalma var. İşte hipotiroid vakası tam olarak da böyle bir şey. O epidermal kollaretleri, özür dilerim, eksfolyatif dermatiti boşu boşuna görmüyorsunuz. Bazen sadece deri kuruyor arkadaşlar. Kepeklenme oluyor. Onları boşuna görmüyorsunuz. O yüzden ya deri hastası ne olacak ki diyebileceğiniz vakalar değiller bizim vakalarımız. Bunu unutmayın. Totale yaklaşım, multidisipliner olarak yaklaşım vakalara. İşte böyle bir vakada hipotiroid ilaçlarına başlayacağız. İlk 1. ayın sonundaki kontrolümüz ötiroidler için önemlidir. Sonra 3. ve 6. aylık periyotlarda mutlaka hormon takibini, en azından ilaç dozajlaması ve hastanın nereye gittiğini görmek için mutlaka görmenizi öneririm. Bu yanlış hatırlamıyorsam hastamızın yaklaşık 2 ya da 3. hafta kontrolüydü. Gerçekten bakın çok yüz güldüren bir sonuç oldu. Ya peki hala ama lezyonlar var. Kısmen tüyler tam olarak yerine gelmemiş. Hatta biraz daha koyu bir pigmente hat var. Bu arada bu hastadan natif muayene aldığınızda mantar gibi bir sekonder ajanın da çıkması çok şaşırtıcı değil. Çünkü zaten mix bir enfeksiyon hastasıydı bu çocukta. Burada dolayısıyla tiroid hormonunun yerine oturması bizim için 3 ila 6 ayı bulacak. Yani hasta yakınlarına ilk etapta bunun için sabır diliyorum.
Çünkü o ilacı her gün kullanmak da çok kolay değil. Onlar da haklılar. Her çocuk uyumlu olmayabiliyor. Bazen agresif oluyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Hormon balansının yerine oturması için ve derinin en azından hormonal düzeyde net olarak iyileşmesi için 6 aylık bir süre gerçekten gerekli. Bu çocukta geniş spektrumlu antibiyotikler, medikal şampuanlamalar, yine antifungal ilaçlar ve deri bariyeri kuvvetlendirici desteklerle ilerledik. Ve gerçekten yüzümü güldüren vakalardan bir diğeriydi. Ve son vakamıza geldik. Yavaş yavaş da süremizin de sonuna geliyoruz sanırım. Değerli meslektaşlarım, bir de kronik vakalar var. Hiç huyum değildir. Yani dermatit vakası geldi. Tıraş edelim, tıraş edelim. Hayır ya, tıraş etmeyelim. Niye irite edelim? Zaten defekte uğramış bir deri var. Derinin altından iyice travmatize edeceksiniz. O ajanı alacaksınız. Yıkımlanmış derinin diğer bir tarafına taşıyacaksınız. Bu kısımları gerçekten yönetmek önemli değerli meslektaşlarım. Ama bu çocukta 8-10 yaşında bu arada bu çocuk. Bir dişi köpek. Hasta sahibi dedi ki ne olursunuz yani dayanamıyorum. Gerçekten tüyler böyle yapış yapıştı. Onun önceki halini çekmemişim. Lütfen tıraş edin. Yani öyle söylüyor ki tamam, artık dayanamadım ısrara. Ve gerçekten kötü bir durumdaydı. Biraz ben de istedim galiba bunu. Hadi tıraş edelim. Tıraşını yaptık güzelce. Tıraştan sonra arkadaşlar bakın, çocuğun aksiller bölgeden tamamıyla göğüs altı bölgesine kadar ilerlemiş epidermal kollaretleriyle birlikte seyreden böyle püstüler, papüler lezyonları var. Hiperemik, kaşıntılı. Kaç yıllık bir vaka dersiniz? Yani 2 yıllık bir vaka. Ben bazen böyle online eğitimlerimde anlatıyorum. Yani ya mantar da oluyor ama antiinflamatuar tedaviye de ihtiyacım var. Antiinflamatuar tedavide de mutlaka antiinflamatuar doz. Yani glukokortikoidleri kullanabilirsiniz diyorum. E, Bunu galiba ben mantarı böyle tedavi ediyorum gibi algılanıyor ama hayır, böyle değil. Bana gelen vakalar zaten 2 yıllık, 3 yıllık, yani orada zaten bakteri de var, inflamasyon da var. Onu bir baskılayayım ki orada mantarı zaten deriyi yavaş yavaş oradan toparladıkça mantarı da tedavi etmeye başlayacağım. Bir müddet sonra bir bypass terapi yapacağım. Dolayısıyla her vakada zaten steroid kullanmak kadar saçma bir şey olamaz. Ama ihtiyacınız olan vakada da eğer ki gerekli hücreleri, gerekli kan tahlillerini görüp karar veriyorsanız bu kadar da hayat kurtarıcı iyi bir içerik olamaz. Sadece kullanım dozlarını bilmeniz gerekiyor. Neyse, vakamıza geri dönelim. Kısırlaştırılmamış bir vaka. Hasta sahibine dedim ki bakın, deri örneklerini alacağım, kan tahlilini yapacağım. Lütfen ultrasonografiye almam gerekiyor hastayı. Hasta yakını şunu söyledi: yeterince maddiyatım yok. Ben de artık şunu söyledim: tamam, bu benim prestijim, neticesinde görmem gerekiyor. Yani bunu en azından bu muayenelerin içerisinde sayacağım sizin için. Çünkü bunun altında mutlak başka bir şey var. En azından bir adrenlerini inceleyeyim. Bakalım böbrek üstü bezlerinde farklı bir durum var mı? Belki tümör var, bilmiyorum. Bunlara bakmam lazım. Neyse, tıraştan sonra hastanın hem dermatolojik örneklerinin sonuçlarını hem de hastayı ultrasona ilerlettik. Bakın, dermatolojide arkadaşlar bana diyor ki ben yüzeydeyim, korkma, hala ben bakteri olarak yüzeydeyim, daha derin dokuya inmedim. Çünkü aralıklı olarak da tedavi ediliyor bu arada ama önüne geçilemiyor. Yani sürekli nüks var hastada. Zaten beni diğer testleri yapmaya da itekleyen bu durum oluyor. Bakın, nötrofillerle bakterilerin bir arada olduğu tam bir süperfisiyel dermatit görünümü ve natif muayenesinde buraya da böyle küçücük bir artrospor görseli koyalım. Bakın, tüy çevresinde kıl kökün
üzerine doğru ve kıl içerisinde kenarlarda boylu boyunca uzanmış küçük artrospor yoğunluklarını görüyorsunuz. İşte bu artrosporlar bana diyor ki ben tüy olarak enfekteyim. Ben iyi değilim, ben hastayım. Burada bir dermatofitoz var. Yani ben aynı zamanda bir de mantarla uğraşacağım burada tedavide. Zaten tedavide uzun süre alacak tarafı da bu. Bakteriyi biraz daha kısa sürede yenebilirim. Bunu biliyorum. Peki, ultrasona ilerlediğimde hastada ne gördüm biliyor musunuz değerli meslektaşlar? Bakın, bu dişi çocuğumuzun ovaryumu. Arkadaşlar, ovaryumda tamamıyla kistik bir oluşum var. Sonrasında biraz daha probumla daha abdominal bölgenin kaudaline doğru ilerliyorum. Burada da kistik kistik alanlar karşıma çıkıyor. Bakın, idrar kesesi ve idrar kesesinin devamında kistik, içleri sıvı dolu alanlar görüyorum. Ve bu bana diyor ki ben artık biraz daha piyometreye doğru gidiyorum biliyor musun? O yüzden iyileşmiyorum. Ama hasta sahibim de beni kısırlaştırmıyor. İşte arkadaşlar, burada hiperöstrojenizm dediğimiz durum işin içerisine giriyor. Hasta sahibine şunu çok net söyledim. Bakın, sizinle bir yere kadar geleceğim. Bu çocuğu toparlayacağız el birliğiyle. Ama şunu unutmayın. Hastanızı kısırlaştırmadığınız müddetçe ve içeriden biz bunları temizleyemediğimiz müddetçe, bu hormon salınımının önüne geçemediğimiz müddetçe bu hastalığı yenemeyeceksiniz. Tam olarak bu cümleyi kurdum. 21 günün sonu arkadaşlar, hastayı kısırlaştırmadım bu arada çünkü biraz ekonomi ön plandaydı. Hasta yakınında bakın 21. günün sonunda burada da küçük bir gülücük görüyorsunuz. Hasta yakını çok mutluydu çünkü gerçekten 2 yılın sonunda ilk kez bu kadar yanıt alındığını söyledi. Köpüşümüz de daha mutluydu. Evet, hala hafif komedonlarımız var. Zaten tedavisi devam ediyordu o süreç içerisinde. Artık antifungale doğru gitmiştik. Biz dermatofitozu tedavi ediyorduk. Ama süperfisiyel dermatiti ortadan kaldırmıştık. Geçen yazın hastasıydı. Hani son durumu nedir, kısırlaştırıldı mı, ne oldu buralarını bilmiyorum ama bu da yaklaşık 3 haftanın sonucunda yüzümüzü güldüren vakalardan biri oldu. Yani değerli meslektaşlarım, uzun lafın kısası, gözle teşhis koymayı artık ciddi anlamda bir kenara bırakmamız gerekiyor. Mikroskop, sitoloji, ufacık bir boyama ve natif muayene yapmanız sizi inanın ki başka bir yere doğru evrimleştirecek. Çok yüzünüzü güldürecek. Tedavileri çok iyi yanıtlar alacaksınız. Dolayısıyla vakalarınızda da daha iyi çözüm yolları bulacaksınız. Son söz olarak da bunu söylemiş olayım. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Annenize Rica de ederim. Allah'tan rahmet diliyorum hocam. Çok teşekkürler. Sağ Rica olun. ederim hocam. Şimdi soru cevap kısmındayız. YouTube üzerinden bize sorularınızı sorarsanız ben de hocama ileteceğim inşallah. Hocam sorular gelene kadar birkaç soru var. Onları sorayım isterseniz. Buyurun. Bağışıklık sistemi baskılanmış olan hayvanlarda Pseudomonas otitis'i nasıl yönetebiliriz? Arkadaşlar, bağışıklık sistemi baskılanan bir hastanız varsa tabii ki öncelikle kan tahlillerini yapmanız, bunun altında yatan sebebi araştırmanız, yani immünosüpresyon sebep olan viral bir ajanınız mı var? Önce bunu bir bulmanız. Veyahut geriatrik hasta, gerçekten glandüler veyahut poliglandüler bir probleminiz mi var hastanızla ilgili? Bunu araştırmanız gerekiyor. İşte bu aşamada biz evet biliyoruz bunun altında bir de alerjenik bir durum yatıyor.
Ektoparasitar tedaviyle birlikte alerjenik durumu yöneteceksiniz. Ama bu immünsüpresyonu sağlayan şey her ne ise artık bu anlattıklarımızdan tahlil ve teşhislerle diferansiyel diagnoza yavaş yavaş ilerleyeceksiniz ve diyagnozda artık sorununuz her neyse onu tedavi ederken diğer tarafta artık kronikliği bırakacak ve iyileşmeye yüz tutacak. Teşekkür ediyoruz hocam, sağ olun. Bir diğer sorumuz, Pseudomonas otitis vakalarında cerrahi yöntemlere ne zaman başvurmamız gerekir? Evet arkadaşlar, benim bir vakam vardı. İspanya, bir Beagle İspanya'dan geldi ama böyle bayağı sosis gibi de bir Beagle. O kadar iriydi ki bu çocuk. 2-3 yıl önceydi galiba. İspanyol sahibi. Onun tahlillerini yaptım. Sonucu işte yanıt alıyoruz, tekrar ediyor. İşte Türkiye'de ne kadar kaldı? Galiba 6 ay kadar kaldı. Tedavi ediyorum, nüksediyor. Tedavi ediyorum, nüksediyor. Ona da bu alerjenik problemlerden bahsettim. Hatta en son geçen sene bana WhatsApp'tan ulaştı. Beni dedi tahlil raporlarımı gönderebilir misiniz? İspanya'dayım ve buradaki hekime göstermek istiyorum. Düşünün bakın üstünden 1-2 yıl daha geçiyor. İspanya'da hala devam ediyor. Kaç yıl olmuş? Yani alttaki ya hasta yakını alttaki sebebe inemedi, inemiyor ya da klinisyen bu şekilde ilerleyemiyor. Ben ilerlemek istiyorum, bana da izin vermiyor mesela ama eğer ki inildi, alttaki sebebi işte bir immünsüpresyon var, bir viral problem var, alerji var. Bütün bunları yapmanıza rağmen yanıt alamıyorsanız, hasta çok ağrılıysa zaten o inflamasyon, erozif bir kulak kanalı gördünüz mü arkadaşlar? Diyorum ya ben çok yakın zamanda gördüm. Yani gerçekten ciddi anlamda bütün kulak yolu ta kulak zarına kadar erozif ülseratif vaziyetteydi. Yani ben artık böyle temizlerken benim canım acıyordu ki bunu anestezi altında yaptım. Eğer bu zaten yönetilemiyorsa ve hiçbir ilaç fayda etmiyor, kulak zarına artık ciddi anlamda zarar vermiş ise muayenelerinizde gördüğünüz artık osteotomiye doğru şey yapılabilir. Bulla alımlarına kadar ilerleyebilir bu tarz vakalar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Şu an başka bir soru gelmedi hocam. Tamamdır. Dilerseniz semineri bitirebiliriz. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Yine WebChange ekibi olarak size de böyle yılda birkaç kez karşılaşıyoruz. Bir araya Evet. Hocam biz de mutlu çok memnunuz bu durumdan. İnşallah bir sonraki seminerde de, bir sonraki seminerlerde de beraber bu şekilde programlar yaparız diyelim. sağlıklı umarım. İnşallah hocam. Aktardığınız bilgi ve tecrübelerden dolayı teşekkür ediyoruz hocam tekrardan. Siz değerli meslektaşlarımıza da katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimizden haberdar olmak için Instagram ve YouTube sayfamızı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın hocam. Hoşça kalın.